Herkese merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Alp Yollar'da kanalımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yepyeni bir macerayla haliyle karşınızdayız bu güzel günde sizler için. Nereye gidiyoruz bugün biliyor musunuz? Karadeniz'in incisi, Karadeniz'in doğası zaten mükemmel ama tarihiyle de ön plana çıkan bir şehre gidiyoruz. Futboluyla öne çıkan, hatta futbolla yatıp kalkan bir şehre gidiyoruz. Anladınız zaten. Hadi bakalım şimdi Karadeniz sahil yolundan Trabzon'a gidiyoruz. Trabzon maceramız başlıyor. Trabzon'dayız. Trabzon'u tepeden seyredebileceğiniz, şehrin en güzel manzaraya sahip yerlerinden biri olan Boztepe'ye çıktık. Trabzon'a gelen herkes bu tepeye çıkar ve bir taraftan Karadeniz'i seyrederken bir taraftan da çayını yudumlar. Biz de çayımızı aldık. Evet. Değerli izleyiciler, bugün Trabzon'u gezeceğiz. Hep beraber Trabzon'un güzelliklerini göreceğiz. Önce camileriydi, kiliseleriydi, efendime söyleyeyim yaylalarıydı. Hepsini tek tek sizler için bugün gezeceğiz. Gezeceğiz ne ya? Hatlar çok karıştı. Trabzon'a geldik efendim. Trabzon'da çayımızı demledik. Ondan sonra da içiyoruz. Ardından da adım adım sizler için Trabzon'u gezeceğiz. Siz de hazırsanız çayınızı hemencik koyun. Oturun televizyonun karşısına. Alp Yollar'da Trabzon bölümünün tadını çıkartın. Başlıyoruz. Trabzon'dayız uşaklar. Karadeniz'in uçsuz bucaksız sularına tepeden bakan, Karadeniz sahil yolunun hemen üstünde muazzam bir konumdayız. Trabzon Ortahisar'da Karadeniz'in en kıymetli hazinelerinden birinin Ayasofya'nın bahçesindeyiz. Bundan tam 750 yıl önce burası Ayasofya Kilisesi olarak yapılmış. Burası da Ayasofya'nın Çan Kulesi olarak yapılmış. Hatta bu kule uzun yıllar gökbilimciler tarafından yıldızları incelemek için bir rasathane olarak da kullanılmış. Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u fethettiğinde Ayasofya'yı bir vakıf eseri haline getirmiş. Bu muhteşem yapı Trabzon'un fethinden bir asır sonra Sultan 3. Murat döneminde camiye çevrilmiş. Çan Kulesi de minareye dönüştürülmüş. Trabzon'a geldiğinizde ilk görmeniz gereken yerlerden biri burası. Peki Ayasofya gibi devasa ve sembolik bir yapı neden buraya Karadeniz'in bu dik yamacına yapıldı? Kim yaptı burayı? Bunun için takvimleri 1200'lü yılların başına
Anadolu'nun o en karışık dönemlerine sarmamız lazım. 1204 yılında Haçlı orduları Konstantinopolis'i yani İstanbul'u işgal edince Bizans'ın asilzadeleri olan Komnenos hanedanı şehirden kaçmak zorunda kaldı ve soluğu Karadeniz'in güvenli limanı Trabzon'da aldılar. Geldiler ve burada tam 250 yıl sürecek olan Trabzon İmparatorluğunu kurdular. Düşünün, o dönem Anadolu'nun içlerinde Selçuklular hüküm sürerken onlar Karadeniz kıyısında bu devleti var ettiler. Kral 1. Manuel Komnenos 13. yüzyılda işte bu arkamda duran devasa yapıyı inşa ettirdi. Çünkü onlar Trabzon'u sıradan bir sığınak değil, işgal altındaki İstanbul'un eşdeğeri yeni bir başkent olarak görüyorlardı. Bu yapıya İstanbul'daki gibi Ayasofya adını vermelerinin amacı da buydu. Tüm dünyaya ve rakiplerine İstanbul Haçlıların eline düşmüş olabilir. Ama gerçek inanç, asıl imparatorluk ve yeni Ayasofya bütün ihtişamıyla artık burada mesajını vermek istiyorlardı. Normalde bu imparatorluğun asıl merkezi, kralların yaşadığı o görkemli saraylar hemen ileride Trabzon Kalesi'nin iç kalesindeydi. Ancak o saraylardan günümüze ne yazık ki pek bir şey kalmadı. O koskoca imparatorluktan günümüze ulaşabilen en sağlam, en ihtişamlı ve en önemli şaheser bugün burada tüm görkemiyle ayakta duruyor. Normalde camiye girişler deniz tarafına bakan güney kapısından yapılıyor. Ancak biz şu an Narthex dediğimiz batı kapısındayız. 13. yüzyılda yapılmış bu Ayasofya kilise olarak haliyle 13. yüzyılda yapılmış ve 1584'te Osmanlı döneminde kilise camiye çevrildiğinde bütün bu gördüğünüz ikonaların üstleri sıvayla kapatılmış. Bütün resimler sıvayla üstü kapatılmış. İşte bu renklerin günümüze kadar bu kadar canlı kalmasının en büyük sırrı da aslında bu. O dönem çekilen sıvalar adeta bir koruyucu kalkan görevi görmüş. Boyalar yüzyıllar boyunca güneş ışığından ve nemden uzak kaldığı için ilk günkü görünümünü korumuş. Peki neler var bu ikonalarda? Hz. İsa'nın mucizeleri ve 4 İncil'i yazan yazarlar var. Hatta bir önceki durağımız olan Gaziantep Rumkale'de 4 İncil'den birini yazan Yuhanna'dan bahsetmiştik. O da burada bir kartal sembolüyle tasvir edilmiş. 1950'lerin sonlarında Edinburgh Üniversitesi'nden uzmanlar gelip buradaki sıvaları kaldırmış. Bu gördüğünüz resimleri, cıvıl cıvıl renkleri ortaya çıkarmış. Ardından da müze olarak kullanılmış Ayasofya Camii. 2013 yılından sonra da tekrardan camiye dönüştürülmüş Trabzon'daki Ayasofya Camii. Şu anda ben bunları sizlere anlatırken dışarıda onlarca turist bir bu tarafa bir bu tarafa gidip duruyor. Çok fazla ziyaret edilen yerlerden bir tanesi Trabzon Ayasofya Camii. Ayasofya Camii'nin içindeyiz. Burası kapalı Yunan haçı denilen ve havadan bakınca haç şeklinde görünen bir mimari yapıya sahip. Yani haçın altı batı kapısı, en üstü doğu bölümü, hem güney hem de kuzeyde de çıkıntılar var. İşte bu çıkıntılardan biri olan güney girişinin üstünde muhteşem bir taş işçiliği var. İncil ve Tevrat'taki anlatıma göre yaratılış hikayesi anlatılmış o kapının üstündeki taş işçiliğiyle. Buradaki ikonalarda ise yine İncil'den anlatılar ve 4 İncil'in yazarlarına atıflar var. Burada tıpkı İstanbul'daki Ayasofya Camii'ndeki gibi bir sistem kurulmuş. Namaz saatlerinde görünür alanda kalan freskler özel bir perdeleme sistemiyle kapatılıyor ve yere halılar seriliyor. Namaz saatleri dışında ise freskler açılıyor, merkezdeki halı kaldırılıyor ve yerdeki mozaikler ve tavandaki freskler ortaya çıkıyor. Namaz saatleri dışında namaz kılmak için de ayrı alanlar yapılmış ve şu anda bu tarafta kadınların namaz kıldığı yerler var. Tavanlardaki ikonalarda sanki ilk günkü gibi
çok renkleri canlı. Yerde de mermerlerden yapılmış mozaikleri görmeniz mümkün. Ama ne zaman namaz vakitleri dışında kalan zamanda burayı ziyaret etmeniz çok mümkün. Şu anda kapı pencere inanın bana turist dolu. Evet, Çal Mağarası'na geldik. Trabzon'un Düzköy ilçesinde deniz seviyesinden yaklaşık 1050 metre yükseklikte bir yer burası. Girişinde oldukça yüksek bir şelale var. Mağaranın içinde de bir dere akıyormuş. Burayı dünyadaki birçok mağaradan ayıran en önemli özelliği bu. Bakalım içerisi nasılmış. Çal Mağarası, Çal Şelalesi, Çal Kanyonu, Çal'la ilgili çok şey söylenebilir. Kapıdan gelince bu kadar şey beklemiyorsunuz ama içeride Çal Mağarası size şov yapıyor. Çünkü bu taraftan giderseniz kısa yoldan bir tavandan dökülen suyla buluşabiliyorsunuz. Bu taraftan, sağ taraftan giderseniz de uzun yolla bir göle ulaşıyorsunuz. Burası 8 milyon yaşında ve yukarıdaki sular aşağı doğru inerken kireç taşlarını eritiyor ve bu yollar, bu kanallar çıkıyor. Tavan yüksekliği yer yer 40 metreyi bulabiliyor. Yol geldiğinizde ikiye ayrılıyor. Sol taraf kısa, sağ taraf uzun yolmuş. Biz önce kısa yol tercih edelim. Kısa çöpü çekelim. Buyurun. Bu ne? Hale bak. Çal Mağarası'nda içeri girdiğinizde 2 tane kol var. Soldaki kolu takip ederseniz böyle dolin denilen bir delikten aşağıya akan suyu görebilirsiniz. Dağın içinde, mağaranın içinde bir havadan akan şelale adeta. Yani bir delikten bu yolu bulup buradan mağaranın içine, mağaranın içinden de dışına doğru yol alıyor dolinden. Ama bir de sağ tarafta kol var. Bir de o kolun sonuna kadar gidelim görelim. Burası muhteşem bir şey. Çal Mağarası. Uzun. Uzuna gidiyoruz. Vay vay vay
Gidelim buralardan, dayanamıyorum. Ah. Allah Allah. Murat şu aşağı düşerken sıkışan kayayı da çeksene. Artvin'de Cehennem Deresi Kanyonu'nda da vardı bunlardan. Şimdi bu taş yüzünden tüm bölümleri izlemelisiniz diyeceğim. Ne alaka diyeceksiniz. Hemen açıklayayım. Tüm bölümleri izleyince şehirler arasındaki sınırlar kalkıyor. Tarihle, doğayla, mutfakla, olaylarla bağ kurabiliyorsun. Yani sana çok uzakmış gibi gelen, seninle hiç alakası olmadığını düşündüğün bir şehrin doğasının veya yemeklerinin veya tarihinin içinde kendinden bir şeyler buluyorsun. O zaman bu memleketi daha çok seviyorsun. Amacımız bu zaten. Şimdi burayı gezerken fark edeceksiniz, ara ara basık olmasına rağmen çok temiz bir havası var. Mağaranın içinde doğal bir klima çalışıyormuş gibi. Yetkililer nem oranı, oksijen seviyesinin çok ideal olduğunu söylüyor. Buranın havası sık sık burnu tıkananlara ve nefes almakta güçlük çekenlere çok iyi geliyormuş. Ciğerleri yumuşatıyormuş. Bir de Çal Mağarası için dünyanın en uzun ikinci mağarası deniyor. Aslında öyle değil. Çok daha uzun, yüzlerce kilometre uzunluğunda mağaralar var. Yine de Çal Mağarası Türkiye'nin en uzun mağaralarından biri. Ama girişte de söylediğim gibi içinden akarsu geçen mağaralar bakımından dünyada da önemli bir yere sahip. Bu yürüdüğümüz platformun altından sürekli su akıyor. Öyle tahmin ediyorum ki herhalde 30-40 santim yüksekliğinde bir su ama mevsime ve yağışlara göre zaman zaman 1,5 metreyi bulabiliyormuş. İçinde küçük bir göl de var. Mağara aslında çok uzun ama sonuna kadar gidemiyorsunuz. Sadece bir bölümü turizme açık. Çok güzel, görülmesi gereken bir yer. Girişte sarkıt ve dikitler biraz daha fazlaydı ama ilerledikçe azalıyor. Burası bir mağara. Ama yüksek duvarlarını ve içinden akan akarsuyu düşününce aynı zamanda kapalı bir kanyon da denilebilir bana kalırsa. Çal Mağarası'nın içine girdiğinizde ikiye ayrılan kolunun sağ tarafından geldiğimizde son noktadayız. Burası turizme açılmış son nokta olabilir ama daha buradan 8 kilometre gidiyor. Yani bu mağara, Çal Mağarası bitmiyor. 8 kilometreden bahsediyorum yer altında. Şimdi normal mağaralara göre girdiğinizde dikitler veya sarkıtlar var ama bu mağarada dikitler veya sarkıtlar çok az var. Nedeni suyun bir an önce bu yarıklardan aşağı inip yerden akması. İnanılmaz bir mağara. Kapının girişinde böyle bir şey olamaz diye yani içeriği hayal edin desem kapının girişinde asla buraları bana anlatamazsınız. Çok etkileyici bir mağara. Çal, Trabzon'da. Bu gördüğünüz Beyaz Köşk, Atatürk Köşkü ve Trabzon'un Soğuksu mahallesinde. Trabzon'a çok hakim bir yerde. 1890 yıllarında zengin bir Rum bankacı Konstantin Kabayanidis tarafından bir yazlık olarak yaptırılmış. Köşk 1923'teki nüfus mübadelesinin ardından hazineye geçmiş. Peki buraya neden Atatürk Köşkü demişler? Gazi Mustafa Kemal Atatürk Trabzon'a 1924, 30 ve 37 yıllarında olmak üzere toplam 3 kez gelmiş. İlk gelişinde merkezdeki
Kos'taki konağında kalmış. Oraya da gideceğiz. Ama buraya Soğuksu semtine de çıkmış. O sırada Beyaz Köşk'ü görmüş, bahçesinde dinlenmiş ve yapının mimarisine hayranlığını dile getirmiş. Paşa'nın bu beğenisini unutmayan Trabzon yönetimi 1931 yılında köşkü hazineden satın alarak Trabzon halkı adına bizzat Atatürk'e armağan etmiş. Paşa'nın kendisine hediye edilen bu köşkte geceleyip konaklaması ise 1937 yılındaki o son ziyaretinde nasip olmuş. 2 gün boyunca burada kalan Atatürk, tüm çiftlik ve arazilerini devlete bağışlama kararında işte bu köşkte almış. Hem mimari yapısı hem de tarihi önemi açısından çok özel bir köşk. Mustafa Kemal Atatürk 10 Haziran 1937'de Trabzon'a gelmiş, huzur bulduğum dediği Trabzon'a gelmiş ve o günün fotoğrafı bu. Geldiği anın Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı bu ve köşke gelip vasiyetini yazıyor ertesi gün. Atatürk, Trabzon'a son geldiği günün gecesi uyuyamadı. Bu köşkteki ilk gecesini vasiyet odasında üzerinde yıllarca emek verdiği şahsi mal varlığının listesini hazırlayarak geçirdi. 11 Haziran sabahının ilk ışıklarıyla birlikte vakit kaybetmeden Trabzon'un yerel yöneticilerini ve dönemin noterini köşke çağırttı. Ankara'daki orman çiftliğinden Yalova'daki bahçelerine, traktörlerden canlı hayvanlara kadar birçok şeyi tek bir imzayla Türk milletine devretti. Daha hastalığının teşhisine 6 ay vardı ama Atatürk yorgundu, sağlığı sinyaller vermeye başlamıştı. Ölümüne yaklaşık 1,5 yıl kala bu odada vasiyetini yazıyor. Belki de işte o zamanlar Trabzon'dayken vefat edeceğini anlamış ve vasiyetini kaleme almış bu odada. Atatürk, mülkiyetindeki taşınmazları Türk milletine devreden o tarihi imzayı attıktan sonra tıpkı benim gibi Beyaz Köşk'ün balkonuna çıktı. Trabzon'un puslu dağlarını ve uçsuz bucaksız Karadeniz'i seyretti. O an ne düşündü bilinmez ama hissettiği duygu huzurdu. Yanındakilere daha önce bu köşke geldiğim zaman çok etkilenmiştim. Bu defa ise daha çok huzur buldum dedi. O sabah bu balkon ömrü savaşlarla ve mücadelelerle geçmiş. Kendi varlığını Türk milletine adamış. Yolun sonuna gelen bir liderin belki de en huzurlu anına şahitlik ediyordu. Burası Trabzon Atatürk Köşkü. Mustafa Kemal Atatürk'ün huzur bulduğu yer. Sümela Manastırı Trabzon'un merkezine
40 kilometre uzaklıkta dünyanın en önemli manastırlarından biri. Buraya geldiğinizde aracı aşağıda bırakıyorsunuz. Servisler sizi yukarı çıkarıyor. Ondan sonra da bir 200-300 metre yürüyorsunuz. Sümela Manastırı Türkiye için çok önemli bir tarihi esere giderken yol böyle güzel. Bu sefer rahatız. Ama şöyle ağaçlar var. Bu ağacın yüksekliği yaklaşık 50-60 metre boyunda, böyle kökleri de var. Yani giderken doğa gene cömertliğini yapıp size çok şey gösteriyor yolda. Şimdi Sümele'ye çıkarken Anadolu'da çok sık gördüğümüz fetihle birlikte kiliselerin camiye çevrilmesi işine bir açıklık getirelim. Trabzon merkezdeki Ayasofya, Fatih ve Yeni Cuma camileri aslında eskiden kiliseymiş. Peki Osmanlı neden bu kiliseleri camiye çevirmiş? Aslında burada biraz algı hatası var. Çünkü Osmanlı fethettiği yerlerdeki kiliselerin hepsini camiye çevirmedi. Tam aksine bazı simgesel eserler haricindeki tüm kiliseler korundu ve faaliyetlerine asırlarca devam ettiler. Sümela Manastırı da bunun en önemli örneklerinden biri. Ara ara sis gelip gidiyor. Umarız güzel bir şekilde çekip size de gösterebiliriz. Peki Osmanlı hangi kiliseleri camiye dönüştürdü? Sadece siyasi sembol niteliği taşıyan kiliseleri camiye çevirdi. O devrin dünyasında şehir merkezlerindeki o devasa ana kiliseler sadece bir ibadethane değildi. İmparatorluğun gücünün ve siyasi varlığının da bir işaretiydi. Osmanlı'da bir şehri ele geçirdiğinde egemenliğin el değiştirdiğini göstermek için o simgesel yapıları kendi egemenlik sembolüne, yani camiye dönüştürdü. Bu tamamen bir siyasi güç gösterisiydi. Siyasi bir iddia taşımayan kiliseler korunduğu gibi, Sümela gibi, Kızlar Manastırı gibi ya da Vazelon Manastırı gibi manastırlara çok ciddi ayrıcalıklar tanındı. Onları da içeride anlatalım. Şimdi şu merdivenleri çıkacağız. Sonra aynı merdivenleri bir de aşağı ineceğiz. Aslında direkt aşağıdan da manastıra giriş yapabilirlermiş. Ama burası bir nevi kale gibi de olduğundan savunma amacıyla dar merdivenlerle iniş ve çıkış yapmışlar ki manastıra büyük bir ordunun girme ihtimali olmasın diye. O kayaların üstündeki kemerli yapı da su yolu. Dağdaki temiz suyu manastıra taşıyan müthiş bir yapı. Sis de iyice bastırdı. Karadeniz'de böyle aniden bir sis gelebiliyor. Şimdi 70-80 basamak çıkacağız ve bir o kadar da inip Sümela Manastırı'nı size göstereceğiz. Sümela Manastırı çok acayip bir yer, onu söyleyeyim. Önce bir mağara kilisesi olarak yapılmış. Mağara kilisesi olduktan sonra da gittikçe büyümüş. Kocaman bir dağ var. Dağın içine yapılmış bir kent düşünün, büyük bir kent. Bu dağ şu anki güvenlik önlemleriyle çok sağlamlaştırılmış ve taş düşmesini engellemişler. Sümela Manastırı 4. yüzyılda yapıldıktan sonra giderek büyümüş ve Trabzon Rum İmparatorluğu zamanında da bugünkü halini almış. Unutmadan söyleyelim, burası engellilere uygun bir yer değil. Hatta yaşı ilerleyenler, kalp sorunu olanlar da zorlanabilir, çok fazla basamak var. Dışarıdan bakınca tek parça büyük bir yapı gibi görünüyor. Ama öyle değil. O apartman gibi duran büyük yapının arkasında çok sayıda küçük küçük başka yapılar da var. Bu manastır sadece dağ başında dua edilen bir yer değildi elbette. Aynı zamanda felsefe, astronomi ve tıp eğitiminin de verildiği Karadeniz'in o dönemki en büyük akademisiydi de diyebiliriz. Dışarıda da söylemiştik. Fatih Sultan Mehmet Trabzon'un fethinden sonra manastırlara dokunmadı. Yayınladığı fermanla bu manastırın tüm arazilerini ve inanç özgürlüğünü de devlet güvencesine almış. Sadece Fatih Sultan Mehmet de değil, gelen padişahların her biri Sümela Manastırı'na saygı duymuş, varlığına saygı duymuş ve yapılan ibadetlerin devam etmesini istemiş. Hatta Trabzon'da şehzadelik yapan Yavuz Sultan Selim
bir gün hastalanmış ve buradaki rahiplerin ilaçlarıyla iyileştiği için padişah olunca manastıra som gümüş şamdanlar hediye etmiş. Bu manastır bir manastır olarak varlığını Cumhuriyet dönemine kadar sürdürmüş. Birinci Dünya Savaşı'nda bağımsızlık isteyen Pontuslu Rumlar burayı bir karargah olarak kullanmış. Mübadeleden sonra da tamamen terk edilmiş bu manastır. Günümüzde ise bir tadilat geçirmiş. Özellikle yukarıdan kaya parçalarının düşme tehlikesine karşı önlemler alınmış. Çok da güzel olmuş. Şu anda burası Trabzon'un en çok turist çeken alanı olabilir. Yok ya öyledir, kesin öyledir. Çünkü burası yerli yabancı turist kaynıyor. Muhteşem bir yer. Neresi? Sümmeyla Manastırı. Tatam! Hadi gezelim. Fresk, duvardaki resimler. Yani buraya geldiğinizde manastıra hayran kalmamanız elde değil. Yani şu anda oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum. Biraz böyle kırılmış mırılmış gibi ama yani tabii insan eliyle tahribat var, doğal tahribat var. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu taşın üstünde bir sıva var. Bu sıvanın üstünde resimler yapılmış o zamanlar. Ama hani ben zannettim biz yaptık bunu. Ama onlar yetinmemiş, onun üstüne bir sıva dağıtmışlar ve yukarıdaki son haline getirmişler. Onları da boyamışlar. Yani daha önce geldim ben buraya. Sümela Manastırı'na geldim. Çok da etkilenmiştim ama bir daha gelmeme rağmen daha çok etkilendim. Bu şu anlama geliyor. Her gördüğünüzde ayrı bir lezzet alacaksınız Sümela Manastırı'ndan. Ya şu tavanı çeker, beni boş ver. Tavanı çek, tavanı. Ana kilise. İlk yapılan yer burası. Fakat bu kilisenin hikayesi nasıl? Efsaneye göre milattan sonra 4. yüzyılda Atina'da yaşayan Barnabas ve Sofronios adında iki keşiş birbirlerinden habersiz bir şekilde aynı gece rüyalarında Hazreti Meryem'i görüyor. Hazreti Meryem onlara Karadeniz'in Sarp Dağları'nı işaret ederek burada bir ibadethane kurmalarını söylüyor. Bu iki keşiş birbirlerinden habersiz Trabzon'a geliyorlar ve Trabzon'da karşılaşıyorlar. Diyorlar ki ya ben böyle bir rüya gördüm, ben de böyle bir rüya gördüm. O zaman birlikte arayalım burası nerede olabilir diye bu noktayı buluyorlar. Bulduktan sonra da bu ana kiliseyi yapıyorlar. Sonrasında da hikaye buradan yürüyor. Yani odalar çıkıyor, işte yemekhaneler yapılıyor. Gittikçe burası kocaman Sümela Manastırı oluyor. Mübadeleden sonra buradan Yunanistan'a göçen Rumlar orada da bir yeni Sümela Manastırı kuruyorlar. Ama orijinal Sümela'nın o büyüleyici ruhu, yapısı, dokusu bu dağlarda kaldı. Böyle bir şeyin yerine herhangi bir şeyi koymak mümkün mü? Mümkün değil. Sis bile çekimler için bizi zorluyor ama buraya çok mistik, büyülü bir hava katıyor. Son olarak da freskler. Freskler bugüne kadar gördüğüm, bu program dahilinde gördüğüm, gezdiğim en iyi freskler. Freskler çok iyi, çok güzel ama yani bunların üstüne de yazı yazmışlar, kazımışlar. Yazık. Buraya her yıl on binlerce turist geliyor ve bu muhteşem tarihi eserlere verdiğimiz zararı görüyor. Biri adını yazmış, öteki başka bir şey yazmış. Bu eserlere verilen en küçük zarara bile ağır yaptırımlar olmalı. Bu adını yazanlar her kimse ülkemizin itibarını zedeliyor. Yani ona göre de bir ceza almalılar bence. Her şeye rağmen hala çok güzeller.
Yani bu resimler neyi anlatıyordu? İncil'de geçen hikayeleri okuma yazma bilmeyenlere anlatmak için yapılmış resimlerdi. Tabii alt taraflar, insan boyuna yakın olanlar biraz tahrip etmişiz ama insan boyunu geçenlerde her şey çok net gözükmekte. İki camın arasını bile çok güzel değerlendirmişler. Burada yukarıya bakmaktan başınız dönecek. Sümela Manastırı. 1600 yıl önce Karadağ'ın Sarp kayalıklarına yerden 300 metre yüksekliğe adeta bir kartal yuvası gibi oyularak inşa edilmiş bir inanç ve kültür mirası. Trabzon'a geldiğinizde kesinlikle görmeniz gereken yerlerden biri. Trabzon Maçka'da Köprüyanı köyünün zirvesinde henüz 15 yaşındayken şehit düşmüş Eren Bülbül kardeşimizin mezarındayız. Trabzon'a geldiğimizde şehit Eren Bülbül'ün yanına gelip duamızı okumadan da gitmek istemedik açıkçası. Eren Bülbül babasını henüz 14 yaşındayken kaybetmişti. Hem okuyup hem de ailesine destek olmak için çalışıyordu. Bir gün depolarındaki erzağın çalındığını fark etti. Durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma bölgede teröristlerin faaliyet gösterdiğine dair bilgi almıştı. O nedenle Eren'den erzakların çalındığı depoyu göstermesini istediler. Jandarmanın geldiğini gören teröristler bölgede pusu kurdular. Yer gösterme sırasında da 15 yaşındaki Eren kardeşimizi ve onu korumak isteyen Assubay Ferhat Gedi'yi şehit ettiler. Eren'in yokluk ve büyük bir mücadeleyle geçen o kısacık ömründen geriye ise aylar önce sosyal medyada yazdığı ve tüm Türkiye'nin boğazını düğümleyen o cümle kaldı. Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın. İyi ki varsın canım kardeşim. Keşke hayattayken diyebilseydik. Eren Bülbül, teröristler tarafından şehit edilen gencecik aslan gibi arkadaşımız. Nurlar içinde yatsın canım kardeşim.
Trabzonspor'un efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci Müzesi'ndeyiz. Burası Trabzonspor'un tarihçesini anlatan bir müze. Trabzon'a gelip Trabzonspor Müzesi'ni görmeden gitmek olmaz. Çünkü bu şehir için Trabzonspor her şey değilse bile çok şey demek. Şamil Ekinci aslen Kırşehirli bir iş adamı. Peki Trabzonspor Müzesi'ne neden Kırşehirli bir iş adamının adını vermişler? Çünkü Şamil Bey Anadolu İhtilali'nin mimarı. Lig kupasını İstanbul dışına taşıyan kişi. Efendim şöyle ki Şamil Bey Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Trabzon'a yerleşmiş, burada iş kurmuş ve 1975-80 yılları arasında Trabzonspor'a başkanlık yapmış. Trabzonspor bu 5 yılda 4 kere lig şampiyonluğunu, 5 kere de Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanmış. Herhalde kırılması imkansız bir rekor. Şamil Ekinci 2024 yılında da maalesef vefat etmiş. İşte bu müzeye de Trabzonspor'un efsanevi başkanının ismini vermişler. Aslında Trabzonlu olmayıp Trabzon'da efsane olan bir beyefendinin müzesindeyiz şu anda. Burası Trabzonspor'un terlemiş, şampiyon olmuş formaları ve muhteşem kupalarıyla dolu. Bak hani böyle futbolcular el sıkışır sonra bayrak verirler ya ellerine böyle hakemin önünde işte. O oynadıkları takımın flamaları burada. Ajax'la oynamış, Wolfsburg, Roma, kimler? AEK, Palmeiras, Liverpool'la oynamış. PSV Eindhoven, Werder Bremen, kimler yok ki buralarda? Trabzonspor'un müzesini gezerken burada 1973-74 yılında kazanılan bir kupa var. Bu kupayla 1. Lige gidiyor Trabzonspor. Bu da 2021-2022 yılında şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'un kupası. Bu müzeye geldiğinizde bence şu hareketi yapıp bir poz verip fotoğraf çekilmenizde fayda var. Çünkü burada iyi hissediyorsunuz. Yani şampiyon kupaların ortasında güzel bir poz oldu diye düşünüyorum. Vay her yer kupa, her yer kupa. Buraya kadar gelmişken, bu kupaları görmüşken bir de Trabzonspor maçına gitmesek olmaz. Şu anda Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeyiz. Bir maç var, onun için biz de atkımızı aldık, geldik tabii ki de buraya. Trabzon'da çay gibi, fındık gibi aslında futbol da çok önemli. Yani futbolla yaşayan bir şehir de diyebiliriz. Çünkü buraya geldiğinizde duyduğunuz üzere kemençe sesleri bu tarafta ayrı. Burada sisler, maytaplar, meşaleler. Ailecek gelenler var, kız kıza gelenler var. Yaşlı insanlar da var. Bir sürü çocuk var. Yani okullardan öğretmenleri bile getirmiş olabilir. Grup grup halinde bir sürü çocuk var. Kızlı erkekli. İnanılmaz neşeli bir yer. İnanılmaz güzel bir yer. Yani Trabzon demek futbol demek. Futbol demek Trabzon demek. Burada maç oynandığı zaman Trabzon sokaklarında insan kalmıyor. Hani olur da Trabzon'a gezmeye gelirseniz, geldiğinizde bir maça denk gelirseniz mutlaka ama mutlaka, hani diyoruz ya fasulyesinden yemek lazım, bilmem ne şelalesine çıkmak lazım diye, Trabzon'da da mutlaka ama mutlaka denk gelirseniz maç izlemeye gidin. Şimdi içeriden görüntü almak yasak. O nedenle yolumuz burada ayrılıyor. Biz maçı izlerken siz de benim muhteşem imzamı izleyin diye buraya bir imza bırakıyorum.
Trabzon'un merkezinde, Boztepe'nin sırtlarında, etrafı surlarla çevrilmiş, muhteşem manzaralı, yaklaşık 700 yıllık bir yapının içindeyiz. Neredeyiz biliyor musunuz? Trabzon'da Kızlar Manastırı'ndayız. Kızlar Manastırı ne anlama geliyor? Yani rahibeler buradan yetişiyor. Şurası Kaya Kilisesi. Kaya Kilisesi Kızlar Manastırı'nın en önemli noktası. İçeride tabii zamanla eskimiş, yıpranmış, solmuş ama hala ikonalar duruyor. Aslında ilk etapta sadece bu gördüğünüz Kaya Kilisesi varmış. Daha sonra etrafına öğrenci odaları, şapeller, çan kulesi ve geniş bir avlu eklenerek bir manastıra dönüştürülmüş. Çok küçük bir yapıyken giderek büyümüş ve Türkiye'nin en büyük manastırlarından birini oluşturmuş. Manastırın ilginç bir de hikayesi var. Burayı manastıra çeviren Trabzon İmparatoru 3. Alexios'un oğlu Prens Andronikos genç yaşta ölmüş. İmparator da genç oğlunu altın ve mücevherlerle süsleyerek bu kilisenin içine defnetmiş. Ancak o mücevherlerle süslü mezar muhtemelen mübadele sonrasında buranın atıl kaldığı dönemde defineciler tarafından talan edilmiş. Trabzon'un fethinden sonra bazı kiliseler camiye dönüştürülmüştü biliyorsunuz. Ama bu manastır padişah fermanlarıyla koruma altına alınmış ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki mübadeleye kadar da faaliyetine devam etmiş. Mübadele sonrasında bir dönem atıl kaldığını söylemiştik. Ardından bir dönem çocuk hastanesine çevrilmiş. Çocuk hastanesinden sonra çocuk esirgeme kurumu olarak da bir müddet çalışmış ve ardından 2010'lu yıllarda tadilat görüp müzeye dönüştürülmüş. Kızlar Manastırı, yani sadece kadınların içinde yaşadığı bu yapı o dönem için gerçekten çok önemliydi. Neden? Çünkü soylu kadınlar veya soyluların kız çocukları özel eğitim alabiliyordu ama bunların dışında yer alan kızların okuma yazma öğrenebildiği yegane yerlerden biriydi aslında bu manastır. Üstelik burası sadece rahibe olmak isteyen halkın kız çocuklarına eğitim vermiyordu. Sarayda gözden düşen prenseslerin veya kocasını kaybedip inzivaya çekilen soylu kadınların da sığındığı yerdi. Kızlar Manastırı 14. yüzyılda yapılmış. Trabzon'a geldiğinizde görmeniz gereken yerlerden biri. Gel. Kostaki Konağı burası. Trabzon'un göbeğinde Kostaki Konağı 1900'lü yılların başında yapılmış barok ve Art Nouveau mimarisinin Karadeniz'deki şaheseri de diyebiliriz. Bunu yapmak için
Avrupa'dan mimarlar getirilmiş, taşlar getirilmiş, çok güzel bir konak yapılmış. Ardından da Cumhuriyet'in ilanıyla burası başka türlü şeylerde kullanılmış. Yani bir dönem hükümet konağı olarak kullanılmış. Mustafa Kemal Atatürk Trabzon'a ilk gelişinde 2 gece burada kalmış. Daha sonra kızların eğitim gördüğü bir okul olmuş. Sonra kız yurdu olmuş ve sonunda Kültür Bakanlığı'na devredilmiş. Şu anda müze. Trabzon Müzesi, ama bir restorasyon sürecinde siz bunu şu anda izlerken müze hazırlanıyordu. Muhtemelen izlediğinizde müze bitmiş olacak. İçeride bir şaheser var. Tavanları, duvarları, her bir detay ince ince uğraşılmış. Peki bunu yaptıran abi kim? Bunu yaptıran abi Konstantin Theophylaktos. Buraların en zengin ailesinin kızına aşık oluyor. Ama abimiz Konstantin çok fakir. Gidiyor diyor ki kızınızı verir misiniz? Olmaz öyle şey diyorlar. Çık şuradan falan filan diyor, kovuyorlar. Tabii bu Konstantin'in zoruna gidiyor. Zoruna gittiği için de çok çalışıyor. Çok büyük bir tüccar oluyor. O baba vardı ya hani vermeyen kızını, zengin baba. Onun evinin önüne böyle bir bina yaptırtıyor bu abi. Ardından da Ruslar Trabzon'u işgal ediyor. İşgal eder etmez bu abi bu binanın Ruslar tarafından kullanılmasını sağlıyor. Ardından Ruslar buradan çekildikten sonra halk bir tepki gösteriyor ve abi burada barınamıyor, İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da da vefat ediyor. Burayı doğru düzgün bu abi kullanamadan hayatı son buluyor İstanbul'da. Yani bu köşkün efsanesi böyle. İster inanın ister inanmayın ama konuşulan bu. Gerçeği de güzelliği. Trabzon'a geldiğinizde Trabzon Müzesi'ni not edin ve bu muhteşem binayı ziyaret edin. Restorasyon bitmediği için müze kısmını gösteremeyeceğiz ama size içeriği biraz gösterelim. Neden buraya gelmeniz gerektiğini daha iyi anlayacaksınız. İşte muhteşem tavan işçiliği ve mimarisiyle Kostaki Konağı. Muhteşem, muhteşem. Osmanlı'nın son dönemde yapılan saraylarına benziyor. Ama burası Trabzon'da bir tüccarın, bir bankerin inşa ettirdiği bir konak. Ustacığım selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Ya ne olursun bana yardımcı ol. Bu Vakfı Kebir ekmeği nedir? Yani ne özelliği var? Her yerde Vakfı Kebir yazıyor Trabzon'da. Doğrudur. Vakfı Kebir ekmeğinin en büyük özelliği ekşi maya. Ekşi mayadan yapıldığı için. Evet. Yani bu ekşi maya ne sağlıyor ki bu ekmeğe? Daha doğal mı oluyor yoksa Doğal daha oluyor. dayanıklı mı oluyor? Hem doğal oluyor hem dayanıklı. Ne kadar ekşi olursa o kadar iyi olur, lezzetli olur. Sonra Vakfı Kebir ekmeği böyle taş fırında pişer, meşe odunuyla pişer. Öyle elektrikli fırınlarda Vakfı Kebir ekmeği olmaz. O meşe odunuyla taş fırında pişince dışındaki kabuğu hem kalın oluyor hem kıtır oluyor. Dış kabuğu kalın olunca içerideki nemi kaybolmuyor. Dışı sert, içi yumuşak oluyor. Taze kalıyor. Bir de Vakfı Kebir ekmeği öyle küçük olmaz. Evet. İşte bu 2 kilo 750 gramlık ekmeğimiz. Vakfı Kebir. Çok büyük değil mi? Allah. Usta parmak ucuyla tutuyor, yanmıyor ama biz yanıyoruz. Yandım. Vakfı Kebir ekmek. Peki ben bundan mesela aldım götür. Ne kadar dayanır bu ekmek? Bu bir haftada yani. Bir haftada. Bir Normal hafta beyaz dayanır. ekmekler bir gün dayanmıyor. Yok, o katkılı yaş mayadan yapılan ekmekleri kısa sürede tüketmek gerekiyor. Evet, Vakfı Kebir ekmeğimiz. Şöyle alın efendim. Teşekkür ederim. Azıcık da yağ sürebilirsin üzerine. Buradan mı? Bu Vakfı Kebir tereyağı. Bu da oradan geldi. Vakfı Kebir tereyağı. Bu da. Vakfı Kebir yani bu geleneği
sürdürdü. Vakfı Kebir tereyağıyla Vakfı Kebir ekmeği yiyorum. Vakfı Kebir. Her yer Vakfı Kebir. Her yer Vakfı Kebir. Vakfı Kebir katkısız ve yaş mayasız eski usulü devam ettirdiği için bir de festivallerden sahip çıktığı için ekmeğe Devam ediyor. Sürekli devam ediyor ve Zaten çok yemek yiyen bir Anladım. adam değilim. Ben bu bir dilimle doyarım ustam. Teşekkür ederim. Trabzon Tonya Kadıralak Yaylası'ndayız. Çok acayip bir yerdeyiz çünkü mavi yıldız çiçeklerinin sadece 2 hafta hayatta kaldığı yayladayız. Kardan sonra çıkan bu çiçekler böyle aşağıya doğru, kendilerinin başları aşağıya doğru ve masmavi bir görüntüsü var. Muhteşem bir görüntü var. Umarım sizler de bu görüntüleri görüyorsunuzdur. Burası mavi yıldız çiçeklerinden dolayı tabiat koruma alanı ilan edilmiş. Bu çiçekleri görmeye gelen buraya günde yüzlerce kişi var. Muhteşem. Her yerdeler ve sadece hayatları 2 hafta. Mavi yıldız çiçeği. Vallahi burada böyle bir salıncak buldum. Bir bahçe burası, bir evin bahçesi. Ev sahibinden rica ediyorum hakkını helal etsin. Bindik yani. Buralara kadar geldik. Burada bu yaylada herkes çok mutlu. Herkes çok pozitif. Muhtemelen mavi yıldız çiçeğinin etkisi bunların. Bak gelmişim kaç yaşına hala salıncakta sallanıyorum. Bir de kaçak yani. Bahçeye girdik. Üstadım kusura bakma. Affet, hakkını helal et, gözünü seveyim. Salıncağında salla. Çok da güzel salıncak yapmışsın bu arada. Çok sağlam ha. 30 yıl sonra ilk defa sallanıyorum salıncakta. Şu anda Kadıralak Yaylası'ndayız ama ben size bu mağdurum. Açıkçası Karadeniz'in havasından mağdurum. Buraya geldiğimizde sis basmıştı. Sonra birden güneş açtı, sis kalktı. Yaylayı çektik bak şimdi. Tam böyle bulutlar aşağı indi, tepeler, karlı tepeler çıktı. Biz kayda girene kadar gene sis geldi. Yani üstümde mont vardı, yağmur yağıyordu yaylanın öbür tarafında. Bu tarafa geldik, güneş açtı, hava sıcakladı ama bulutlar gene geldi. Çekilin arkadaşlar, bir açılın gözünüzü seveyim. Bizi izleyenlere şu karlı tepeleri göstereceğim. Bulutların üstüne çıkaracağım gene izleyenleri ama olmaz ki ya. Yanarım. Ya demin ne güzeldi ya. Bak çıkıyor. Çıkıyor bak. Şurada çıkıyor. Karlı tepeleri görebiliyor musunuz bak? İşte o güzel manzara. Muhteşem bir yerdeyiz. Yine bulutların üstündeyiz. Sadece siz sevgili takipçilerimiz ve bizi izleyenler için bu noktadayız. Bu güzelliği sizlere sunmaktan ekip olarak gurur duyuyoruz efendim. Buyurun, buyurun, buyurun.
Trabzon'un içlerinde, ara sokaklarda Yeni Cuma Camii'ndeyiz. Hikayesi aynen şöyle. Burası aslında dış görünümünden ve mimari planından da anlayacağınız üzere eski bir kilise. Aziz Evgenios Kilisesi. Kimmiş Aziz Evgenios? Milattan sonra 3. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlık yasak. Bugünkü Boztepe'de de Güneş Tanrısı Mitras'a ait devasa bir pagan tapınağı var. İşte o dönem Hristiyan bir din adamı olan Evgenios bu tapınağın içindeki tanrı heykellerini yıkmış, Roma valisi duruma çok öfkelenmiş ve Evgenios'u yakalatarak idam ettirmiş. Ama o dönem burada yaşayan Hristiyanlar onun bu cesaretini unutmamış ve onu şehrin koruyucu azizi ilan etmiş. Komnenos hanedanlığı döneminde Evgenios imparatorluğun sembolü haline gelmiş. Hatta basılan paraların üzerinde imparatorla birlikte Aziz Evgenios'un da silüeti yer almış. İşte bu yapı da o dönem kilise olarak inşa edilmiş. Fetihten sonra da camiye çevrilmiş. Peki buranın adı neden Yeni Cuma Camii? Fatih Sultan Mehmet buraları fethettiğinde aslında fethin ilk cuma namazını camiye dönüştürülen Altınbaşlı Meryem Kilisesi'nde kılmış. O yüzden oraya Fatih Camii denmiş. Ancak padişah daha sonra ordusuyla birlikte burada da bir cuma namazı kılmış. İşte kılınan bu yeni namazdan dolayı da buraya Yeni Cuma Camii denmiş. Bulmakta çok güçlük çektiğimiz bir lokasyonda. Bütün evlerin arasında kalmış ama o sokaklardan kurtulup burayı gördüğünüzde çok güzel bir yapı olduğunu söylemem lazım. Siz de olur da buraya gelir de görürseniz benle aynı fikirde olacağınıza eminim. Yeni Cuma Camii. Evet, Alp Yollar'da Trabzon bölümünün sonuna geldik. Trabzon'da birçok yeri çektik ama daha çekmediğimiz yerler de var. Ama Trabzon'da bir yer var ki orayı göstermesek bu program eksik kalırdı. Orası da tabii ki Uzungöl. Trabzon Karadeniz'in incisi. Karadeniz'de tarihi eserleri bu kadar dolu başka bir şehir yok diye düşünüyorum. Bir de futboldan bahsetmek lazım elbette. Trabzon futbolla yaşayan bir kent. Bunu kendi gözlerimizle görme şansına eriştik. Ardından da Trabzon'un güzellikleri. Ayasofya Camii ama Sümele Manastırı. Şu anda Uzungöl'deyiz. Karadeniz'in belki en çok turist çeken noktasındayız Uzungöl'de. Sizlere buradan veda yapıyorum. Ama veda ederken biraz da Uzungöl'den bahsedelim. Her ne kadar son yıllarda yapay olduğu, betonlaştığı, şu oldu, bu oldu tartışmaları yaşansa da her yıl Karadeniz bölgesinin hala en fazla ziyaret edilen yeri. Bizim şansımıza sis yine peşimizi bırakmadı. Bir açıyor, bir kapıyor. Ama Uzungöl sisliyken bile çok güzel bir yer. Şu an her ne kadar etrafı otellerle, bungalovlarla çevrili devasa bir turizm merkezi gibi görünse de burası aslında yüzlerce yıl önce oluşmuş bir heyelan set gölü. Soğanlı Dağları'nın dik yamaçlarından kopan devasa kayalar Haldizen Deresi'nin önünü kapatmış ve dere de bu vadiyi doldurarak bu gölü oluşturmuş. Burası eskiden sadece ahşap evlerin olduğu gizli bir dağ köyüymüş ve eski adı ise Şerah'mış. Gölün dışında bir de gölün etrafını saran Doğu Ladin ormanları da çok değerli. Şimdi biz gölün dibindeyiz ama insanlar gölü daha rahat görebilmek ve fotoğraflamak için Garester Yaylası'na veya seyir terasına çıkıyor. Burayı artık sadece bir göl olarak değerlendirmek mümkün değil. Burası turistlerin tüm gününü alacak devasa bir kompleks.
Uzungöl aslında coğrafi olarak çok küçük bir göl. Çevresi yaklaşık 3 kilometre. Yani şöyle güzel bir havada 40 dakikada tüm çevresini rahatça dolaşmak mümkün. Evet, umarız Trabzon'u sevmişsinizdir. Bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.